Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni gelen güncellemeyi ve bununla birlikte nelerin geldiğini inceliyor olacağız. Hemen fazla uzatmadan Embark'ın yapmış olduğu güncelleme açıklamalarından birkaç tanesini çok kısa özet olarak şöyle bir açıklama yapabiliriz. Kasırga haritası geldi. 2 tane yeni ark düşmanımız, hava durumu izleme sistemi, mevsimsel oyuncu projesi, baraj savaş alanları harita güncellemesi, keşif penceresi, yüz kılı özelleştirme. Yüz kılı özelleştirme dediği sakal. Burada çeviride hata olmuş olabilir. Bunun haricinde bufflar ve nerfler de geldi oyuna. Bunları size uzun uzun bir liste olarak okumak istemiyorum. O yüzden Embark'ın yaptığı bu duyuruyu link olarak açıklamalarda bırakıyorum. İsterseniz girip buradan direkt okuyabilirsiniz. Ama söyleyebileceğim ve beni birazcık da olsa üzen bir nerf avcı silahına geldi. Burada kafa vuruş çarpanını 2.5'tan 2'ye düşürülmüş ve temel hasarda 9'dan 8'e düşürülmüş. Artık PvP'nin bir numaralı silahı olur mu olmaz mı onu ilerleyen süreçlerde görüyor olacağız. Şimdi biz oyun içerisine bakalım. Oyun içinde neler gelmiş? Tabii ki benim ilk merak ettiğim şey sakal. En altta sizin de göreceğiniz gibi hafif bir kirli sakal ki bence güzel olmuş. Bir tane amca sakalımız var. Bir tane de kirliden biraz daha uzun bir sakal türü var. Evet, bence sakal gelmesi artık güzel bir şeydi. Olmaması zaten değişik böyle bir dönemde özellikle. Şimdi artık isteyenler Kratos tarzını yapabilirler. Oyuna aynı şekilde yeni yüzler de eklenmiş. Bunlar vardı ama şu ikisi galiba yeni eklenmiş oyuna. Haricinde başka yeni bir yüz hatırlayamadım şu an için. Proje olarak hava gözetleme sistemi diye bir proje geldi buraya. Özel hava istasyonu inşa etmek için gerekli olan parçaları toplayarak fırtınalı havanın gözlemlemesine yardım et. Başlat dediğimiz zaman da klasik projelerde bizden istediği gibi böyle ödülleri var. Bunları vererek 5. aşamaya kadar geldiğin zaman en baştaki ödülleri veriyor anladığımız kadarıyla diyebilirim. Onun haricinde yeni görevler geldi bu güncellemeyle birlikte. Burada bu yeni görevlerle birlikte belki yeni eklentiler, daha değerli kaliteli eşyalar verilebilir. Ama burada bir de mağazaya baktığımız zaman yeni kostümlerimiz var burada. İlk kostümümüz bu. Açıkçası ben hiç beğenmedim. Belki mantıklı güzel bir şey dönüştürülebilir ama birazcık üzerinde çalışmak lazım tabii. Yani ben mantıklı bulmadım. Bir tek şurada bir saç modeli gelmiş. Burada da gösterdiği gibi sakal modelleri geldi. Onun haricinde yeni bir kozmetik zaten yok. Hepimizin beklediği esas güncelleme kasırga. Çok hızlıca şu kasırgaya bir giriş yapmak istiyorum. Hem görelim edelim neymiş ne değilmiş. Evet, ilk bakış olarak oldukça güzel duruyor. Ve denildiği gibi görüş mesafesi gerçekten düşük. Bakın fark ederseniz yavaş yavaş armorumuz gitmeye başlıyor. Bundan kurtulmak için muhtemelen kapalı bir alana girmemiz gerekecek. Tabii bu kaybettiğimiz armoru keşke hızlıca geri kazansak ama maalesef öyle bir eklenti de çantada yok. Sadece kötü tarafı soğuk haritanın canımızı etkilemesinden çok daha hızlı bir şekilde kalkanımızı etkiliyor. İlk etapta bu durum dikkatimi çekti. Bakın anında armorumuz gidiyor. O yüzden bir yerlerde koşarken armoru çıkartmak bence daha mantıklı. Tabii ki şu an ilk aklıma gelen şekilde söylüyorum daha mantıklı olduğunu. Burada bir... Evet, yeni ark da burada mevcut. O. Kendini patlattı bu şekilde. Yeni bir patlayan drone diyebiliriz buna. Robot diyebiliriz aslında. Ya aynı şekilde uçan bir drone geldi oyuna. Ama bu uçan drone'u hemen yakalayabilir miyiz? Göreceğiz. Galiba ateş böceği buldum. Burada varmış, hemen bir kendisine bakalım hızlıca. O. Bunu beklemiyordum. Çok da seri alev atıyormuş. Oldukça da zırhı olan bir drone.
pervanelerini görmek. Ah bak, bunu beklemiyordum işte. Evet, şuradan drone'u inceleyelim. Pervaneler oldukça korunaklı. Bu drone'u vurmak için daha fazla strateji yapmak gerekiyor. Eşek arasından oldukça zırhlı ve pervaneleri korunaklı. Evet, drone'u izlemekten şeyi göremedim. Ama bu arada inşallah oyunun sesini ben dışarıya vermişim. Size gelmemiştir o ses. İnşallah o sesi kaydetmemişimdir. Mavi kapı haritasını sevdiğim için kasırga bence burada daha etkili ve güzel olacaktır. Bu sefer free olarak giriyorum. Burada da hızlıca size içeriye, etrafı göstermek istiyorum. Yine hemen armorumu çıkartacağım. Yanlış gidiyorum. Şuradan resepsiyona doğru gidelim. Açıkçası harita oldukça güzel ve gerçekten görüş mesafesi ve fırtına o kadar değiştiriyor ki yani şu an olduğum yeri tanımakta zorlandım. Bakın şurada bir tane drone var mesela. Bu yeni az önce bizi öldüren drone. Dronların tespiti de vesaire zor olabiliyor. Fırtınaya doğru koşmak biraz zor mu oluyor? O dinamiği anlayamadım şu anda. Yoksa klasik küçücük taşı aşamayan bir durumda mıyız onu bilmiyorum. Ama hazır buraya gelmişken de buradaki loot'un bir kalitesine bakmak istiyorum hemen. O patlayan drone burada da var. Lan yukarıya çıktı. Evet, anında millet gelip buraya lootlamış tabi. Güvenlik ihlallerini kıracağım. En azından belki burada farklı bir şey görürüz, yakalarız. Böyle bir durum da yok. Bu yeni drone patladı burada. Topar katında da bunlardan oldukça görürüz diye umut ediyorum. Burada şey dinamiğine dikkat edilmesi lazım. Ben mesela şu an dışarıda oynarken kalkanımı çıkarttım. Ama kapalı bir mekana girdiğimde evet bakın burada dronlar cirit atıyor. Mesela Earth'le bir tane sıktığım zaman bu drone nasıl etkileniyor? Bakalım hemen. O patlama menzili de oldukça yüksek. Earth'te 2 tane vurdum, yemedi. Bu arada ben oyundaki ateş etme tuşlarımla işaretleme tuşlarının yerini değiştirdim. Şu anda onun zorlanmasını yaşıyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman yani tabii ki şu bir gerçek. Aynı haritalara giydirme yapıp duruyorlar. Oyun çıktıktan sonra gelen o oyun çıktıktan sonra gelen tek yeni harita Stella bence. Ondan sonrakilerin hepsi birer giydirme. Hani yeni harita demek şu an oynadıktan sonra çok bir içime sinmedi açıkçası. Eklenti bunlar. Basit giydirmeler. Ha, tabii ki bunlar değerli kılıyor mu oyunu? Kılıyor. Bak drone sanki düzgün uçamıyor gibi. Rüzgardan. Mesela PlayStation'da mı böyle, bilgisayarda da böyle mi? Karşıdaki mesela bulutlar mı artık, dumanlar mı ne? Bayağı kalitesiz duruyor. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim ama bunun PlayStation tarafıyla alakalı olduğunu
düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman 2 tane yeni gelen arkı gördük. Yeni gelen silahlarla alakalı oyun içerisinde hızlıca etkileşime girebilir miyiz? Bir fikrim yok. Ama buradaki horoz görseli değişmiş. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Buralarda bir değişiklik yok. Silahçıya baktığımızda default olarak verdiği yeni bir silah burada yok. Markette burada da yeni bir silah yok. Yani muhtemelen arayıp bulacağımız bir silah. Bu silahların da videosunu en kısa zamanda sizlerle paylaşırım. Nasıl bulunuyor, nasıl ediliyor rehber videosu yaparım sizler için. Ama şuralarda bir hızlıca göz atalım. Güncelleme açıklamalarında olmayan belki değişiklikler olabilir. Oyuna yeni bir etkileşim aleti gelmiş. Piyano. Artık isteyen kişiler piyano çalabilecekmiş. Bakıyorum buraları hızlıca. Hiçbir değişiklik yok gibi duruyor. Evet, buralarda bir güncelleme olmamış. Oyuna bufflar, nerfler gelmiş silahlara vesairelere. Yeni bir giydirme harita gelmiş. Yeni birkaç görev eklemişler ve kozmetikler vesaireler eklemişler. Hani çok büyük bir güncelleme mi? Hayır, ama arkadaşlarla oynadığınız zaman bu harita sarabilir. Ama şunu söylemem gerekirse harita zor mu? Bence oldukça zor. Çünkü kalkanın direkt erimeye başlıyor. Buradaki ani soğuk gibi belli bir süre sonra kademeli olarak canın gitmiyor. Bir anda kalkanın erimeye başlıyor. Mesela can erimesini engelleyebileceğin çantalar var oyunda. Mesela bu çatışma modu 3 saldırgan. Her 5 saniyede 2 can yenilemesi yapıyor. Bu belki basit bir şey gibi duruyor ama örnek veriyorum, canınızın %75'i duruyor. Kalan %25'lik kısmı yok ve bu çanta sayesinde siz bir tuvalet kağıdı veya herhangi bir şey kullanmadan doldurabilmenizi sağlıyor. Bunun gibi armoru dolduran bir çanta yok. O yüzden de her zaman armorunuza dikkat edin. Burada bir numaralı yapacağınız taktik bence dış alanlarda kalkanı çıkartmak. İçeriye girdiğiniz zaman ise anında kalkanınızı geri giymek olsun. Çünkü aynı zamanda kalkanınız hasar da alıyor. Siz uzun süre kalkanla dışarıda takılıp armoru bassanız dahi kalkanınızın seviyesi düştüğü için burada farklı zorluklar ortaya çıkabilir. Gerçekten bir PvP'ye girdiğiniz zaman siz yarı yolda bırakabilir. Yani oyuna aslında birkaç tane temel yapı geldi. Bu temel yapının üzerine de kozmetikler vesaireler gelmiş. Bence güzel, bir fark yaratacak, oyuna bir renk katacak bir güncelleme. Dediğim gibi bütün güncellemenin detayını öğrenmek için ben burada size bunları tek tek okumaya kalkarsam çok uzun bir video olacak. O kadar size sıkmak istemiyorum. Ben sadece ilk etaptaki gelen güncellemeleri görsel olarak görmenizi istedim. Eğer detaylı bir açıklama istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında link bırakıyor olacağım. Direkt bu linke tıklayarak gidip bütün güncellemenin detaylarını okuyup görebilirsiniz. Kendi oynayış tarzınıza göre hesaplamalarınızı yapar. Kullandığınız base silahınıza buff veya nerf gelmiş mi, bunların hepsini oradan bakıp yeni hesaplar, yeni kitaplar yapabilirsiniz. Sadece bir avcı denemesi yapmak istiyorum. Evet, şimdi bakalım gözle görülür veya hissedilir bir yavaşlama farkı var mı? Yok, yavaşlığıyla ilgili hiçbir şey yok. Zaten bununla ilgili ilerleyen süreçte gerekirse yavaşlığını etkileyeceğiz demişler ama kafadan vuruşu 9 vuruşta kafadan alıyor. Bundan önceki bu güncellemeden öncesinde yanlış hatırlamıyorsam 7 vuruşta alabiliyordu diye hatırlıyorum. Yani şey çok saçma. Gövdeye 8 vuruyor ama kafaya 9 vuruyor. Bir daha bir bakıyorum testine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bak bu sefer kafaya 11 yedi. Hafif kalkan için bu değer. Gövdeye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de iniyor abi. Çok ilginç. Yani avcıyla artık kafadan vurmanızın hiçbir anlamı yok. Direkt gövdeye sıkmak daha mantıklı. Boşuna headshot yapmaya çalışmayın gibi bir mantık var şu an burada. Bir daha deniyorum. Bu sefer 10'da gitti. Yani 3 kere deneme yaptık. 9, 10, 11 ortalamasını alırsak kafaya 10 tane vuruyor diyebiliriz. Gövdeye ama 8 vuruşta iniyor. Çok ilginç. Yani tam tersi olması gerekmez mi mantık olarak? Bence burada bir hata var. Yani bunun en kısa zamanda düzeltilmesi gerekir. Bak orta kalkanda kafaya 11 yedi ilk denemede. İkinci denemede 12 yedi. Şimdi 13 yer kesin. Yine 12'de yedi. Yani gövdeye bakıyoruz orta kalkanda. 9 mermi. Hafif kalkan 8 mermide düşerken orta kalkan 9 mermide düşüyor gövdeye. Ancak kafada ortalama 10 mermide düşüyorken hafif kalkan, orta kalkan ise 12 mermide düşüyor. Yani kafa vuruşları bence oldukça saçma durumda. Yani uzak mesafeden ya da orta mesafeden hiç kafaya vurmakla uğraşmayıp direkt
gövdeye sıkıp anında bitirmek daha mantıklı. Şu görselde. Yani headshot vuruşları avcı için bence bitmiştir. Evet, bu avcıya yapılan bence büyük bir hainliktir. Yani şeyde sıkıntı yok. Gövdeye sıkarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Ama kafaya bence bundan sonra avcı ile ateş etmek çok mantıklı değil. Onu baştan söyleyeyim size. İlerleyen süreçlerde tabii ki bunu düzeltebilirler. Ya da bunun matematiğini daha iyi yapabilirler. Ama ben kendi tecrübelerime göre düşündüğüm zaman bu bence çok saçma bir durum. Genelde her zaman kafadan daha az vurman gerekir. Gövdeden daha çok vurman gerekirken burada tam tersi bir durum söz konusu. Umarım en kısa zamanda düzelir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de lütfen bir abone ol butonuna basmanız benim için çok değerli. Kısa ve öz bir anlatım yapmak istedim. Hemen hızlıca yenilen neler gelmiş, neler değişmiş bunları göstermek istedim. Bu akşam yapacağım canlı yayında da bunları daha detaylı konuşacağımız, yorumlayacağımız ve deneyimleyeceğimiz bir yayın yapmayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.